Herkese selam. Bugün mezgiti temizleyip tavada çıtır çıtır kızartmanın bütün püf noktalarını size göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız vakit kaybetmeden tarifimize başlayalım. Ben bir adet mezgiti elime aldım. Şöyle solungaçını kaldırıp sırt kısmına hafif bir kesik atıyorum. Diğer tarafına da bir kesik attıktan sonra kafasından tutup çektiğiniz zaman arkadaşlar bakın havyarıyla birlikte geliyor. Gördüğünüz gibi şu havyarını da alalım. Daha sonra alt kısma yine böyle bir kesik atarak açıyorum. Oradaki ince olan deriyi keserek ayırıyorum. İçi biraz siyah olabilir. Onu da yıkarken arkadaşlar güzelce temizleyelim. Bu kadar. Tekrardan göstermek istiyorum. Solungaçını kaldırarak bir kesik atıyorum. Yine çevirip diğer tarafını hafif bir kesikte oradan attıktan sonra gördüğünüz gibi olduğu gibi iç organları geliyor. Şu havyarını da alıyorum. Havyar çok lezzetli arkadaşlar. Kesinlikle onu da ziyan etmeyelim. Sonra karın kısmındaki o gereksiz olan ince deriyi de şöyle keserek alıyorum. Bu şekilde temizleyerek kabımıza alalım. Tarifimde 1 kilo kadar da mezgit kullandım. Şimdi yıkamayı göstereceğim. Önce balığın şöyle iç kısmını bir açarak içeride zar gibi olan o siyah bölümü güzelce yıkayalım arkadaşlar. Ne kadar temiz olursa balığınız o kadar lezzetli olur. Tertemiz alalım. Bakın gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey kalmadı. Şöyle bir kere daha göstermek istiyorum. Bu içindeki siyah bölümü zar gibi soyabilirsiniz. Çok çabuk bir şekilde ayıklanıyor. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bu şekilde balıklarımızı temizleyelim. Mezgiti daha sonra süzgece alıyorum. Şöyle tekrardan bir kere daha yıkıyorum. Çevirerek. Suyunun süzülmesi için şimdi kenara alıyorum. Biraz bekleteceğim. Bu arada havyarlarını da yine yıkıyorum. Onları da şöyle süzüyorum. Onları da ayrı bir kapta bekleteceğim arkadaşlar. Onu da değerlendireceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tadına bayılacaksınız. Evet, balığımızın suyu bayağı süzüldü. Şimdi üzerine tuzunu ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzun her yere işlemesini bu şekilde sağlıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar havyarlara da birazcık tuz ekledim. Onu da şöyle biraz karıştırdım. Tabağıma aldım havyarları. Üzerine biraz mısır unu serpiyorum. Şöyle kaşığımla karıştıracağım. Kızartırken yapışmasın diye tavaya. Yine balıklarımı da aynı şekilde mısır unuyla şöyle bir unluyorum. Onları da bir harmanlıyorum şöyle güzelce. Her yerine mısır ununun bulaşmasını sağlayalım. Çok aşırı da unlamayalım. Bu kadar yeterli. Tavamı elime aldım arkadaşlar. Çok az bir yağ kullanacağım. Şöyle tavamın her yerine yağımı gezdiriyorum. Her yerine yağın bulaşmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi ince bir tabaka halinde her yere dolaştırdım yağımı. Fakat ben ocağımı almadan önce mezgitlerimi dizmeye başlıyorum. Soğuk tavaya. Bu benim yöntemim arkadaşlar. Asla yağ çekmez. Bunu belirtmek istiyorum. Hani kızgın yağda falan pişiriyorlar ama ben o şekilde yapmıyorum. Bütün balıklarımı tavama dizdim. Havyarlarımı da şöyle boş olan yerlere yerleştirdim. Daha tavamı ocağıma almadım arkadaşlar. Tamamen hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi ocağımın altını yakacağım ve tavamı üzerine koyacağım. Orta ateşte kızartma işlemine başlıyorum. Şöyle arada bir hafifçe tavamı sallıyorum. Gördüğünüz gibi yapışmamış. Gayet güzel. İlk başta yağını emiyor gibi olabilir. Fakat daha sonra balık içindeki suyu bırakacağı için yağı da bırakacaktır arkadaşlar. Asla yağ çekmiyor. Bunu belirtmek istiyorum.
Mezgitin kızarıp kızarmadığını bir çatal yardımıyla da bir tanesinin altını şöyle hafifçe kaldırıp bakarak da anlayabilirsiniz. Şu anda yeterince kızardı. Şöyle bir yine silkeliyorum tavamı. Düz bir kapak yardımıyla balıklarımı çevireceğim arkadaşlar. Ama yağ damlamasın diye bunu ben lavabomda yapmak istiyorum. Kapağımı kapatıyorum. Tavamı tamamen ters çevirip balıkları kapağıma aldım. Tavamı tekrar ocağıma koyup balıkları kaydırarak gördüğünüz gibi tavama geri alıyorum. Şöyle hafifçe silkelediğiniz zaman yapışmadığını yine göreceksiniz. Yağınız az gelirse gözünüze yine böyle bir tatlı kaşığı kadar bir yağ damlatabilirsiniz. Benim için şu anda gerekli değil. Ve kendi yağıyla tekrardan pişirmeye devam ediyorum. Ara ara tavamızı yine sallayarak balığımızın tavaya yapışıp yapışmadığını da kontrol edelim. Bu şekilde pişirmeye devam edelim. Balığı çok daha fazla kızarmış seviyorsanız eğer yine kapak yardımıyla ara ara çevirerek tamamen fazla bir şekilde de kızartabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Kapak yardımıyla fazla yağını da süzerek şimdi balıklarımı tavamdan alıyorum. Çok iştah açıcı bir görüntü gerçekten. Mis gibi oldu gördüğünüz gibi. Kıpkırmızı, çıtır çıtır oldu. İçi yumuşacık, nar gibi kızardılar. Benim yöntemim bu arkadaşlar. Sizler de böyle dener misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın.